Merhaba dostlar. Bugün Antik Kentler serimizde İzmir'in ilk yerleşim yeri olan Bayraklı'daki eski Simirna'dayız. Keyifli seyirler. Simirna ismi, Yunan kökenli olmayıp Ege bölgesindeki pek çok yer ismi gibi Anadolu kökenlidir. Simirna'ya ismini, Efesos, Kaym ve Mirna kentlerinde olduğu gibi Amazonlar vermiştir. Antik yazarlardan Strabon, Erektidlerin, Amazonlarla savaşıp galip geldiğini, onların önderi olan Tesen'in de, Amazon kadını Simirna ile evlenip bölgeye onun adını verdiğini ve o tarihten itibaren hem kent hem de kentlilerin onun adı ile anıldığını söyler. Tıpkı bazı Efesosların Sisirbe'den ötürü Sisibitler adını taşımaları gibi Simirnalılar da Amazon kadını Simirna'dan dolayı bu adı almışlardır. İzmir'e adını veren Simirna antik kenti, M.Ö. 3. bin yılın ilk yarısında, Antik Sipilos Dağı'nın, Yamanlar Dağı, güney eteklerinde, Ege Denizi'ne doğru uzanan küçük bir burnun üzerinde kurulmuştur. Kuzey rüzgarına kapalı bir koyun kenarında uzanan ve doğal bir limana sahip olan bu yükselti erken Tunç çağından itibaren İzmir Körfezi'ndeki en önemli yerleşim alanlarından biridir. Zamanla üzerine kurulan yerleşimlerin kalıntıları ile denizden 21 metre yüksekliğe erişen ve Tepekule olarak adlandırılan bu tepecik, alüvyon dolgusu ve değişen deniz seviyelerinden dolayı bugün artık denizden yaklaşık 600 metre uzaklıkta bir höyük haline dönüşmüştür. Simirna'nın kurulmuş olduğu bu alan Roma İmparatorluk dönemine kadar biliniyor ve Eski Simirna olarak adlandırılıyordu. Günümüzde İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alan küçük bir tepecin üzerinde kurulmuş olan Eski Simirna kenti, Roma İmparatorluk devrinden sonra gözlerden uzak kalmış ve yeri unutulmuştur. Eski Simirna, adının İzmir ile modern zamanlara kadar yaşamasının yanı sıra hem antik ozan Homeros'un anavatanı olarak anılması hem de efsanevi Kral Tantalos'un kenti olarak bilinmesiyle de önemli bir yere sahiptir. Onun bu özellikleri, yakın tarihimizde seyyahların ilgisini İzmir'e çekmiş, Herodotos, Strabon ve Pausanias gibi antik yazarların Simirna hakkında aktardığı bilgiler ve mitler seyyahlara rehber olmuştur. Avrupalı gezginleri Eski Simirna'yı aramaya yönelten nedenlerden birisi, kentin ünlü ozan Homeros'un muhtemel vatanı olarak öne çıkması ise de, kuşkusuz diğeri de Simirna ile efsanevi Kral Tantalos arasındaki bağlantıdır. Bu bağlantıyı iki antik yazarda görmek mümkündür. Pausanias'ın, Pelops ve Tantalos bir zamanlar ülkemde yaşadı ve günümüze dek işaretleri kaldı. Tantalos'tan adını alan bir göl, dikkat çekici mezar ve Siplus Dağı'nın doruk noktasında Plastene'nin kutsal alanının ötesinde Pelops'un anıtı, şeklindeki sözlerinin meraklı araştırmacıları Spilos'a çekmiyor olması herhalde düşünülemez. Bunun da ötesinde Pausanias, görülmesi gereken bir şey olan Tantalos'un mezarı Siplus Dağı üzerindedir. Biliyorum, çünkü gördüm, diyerek keşfedilebilecek kalıntının hayli sansasyonel olacağının da ipucunu vermektedir. Stefanos Bizantios'ta geçen, Simirna İonya'nın bir şehridir. İlk önce Tantalos tarafından kuruldu ve yerleşildi. Önceleri Naulokon sonra ise, Efesos'u yöneten Amazon Simirne'den dolayı Simirna olarak adlandırıldı. Cümleleri ise, Tantalos ile Eski Simirna'nın doğrudan bağlantılı olabileceğine işaret etmektedir. Başka iki önemli yazarın pasajlarındaysa, Eski Simirna'nın nerede aranması gerektiğine ilişkin deliller bulunmaktadır. Strabon'un Simirnalılar, Efesoslulardan ayrıldıktan sonra, Simirna'nın şimdi üzerinde bulunduğu ve Leleglerin yönettiği yere yürüdüler. Bu insanları kovaladılar ve bugünkü şehirden yaklaşık 20 stadyumdan uzak olan Eski Simirna'yı kurdular, ifadesi. Eski kentin onun zamanındaki Pagos eteklerindeki Simirna'dan yaklaşık 4 kilometre uzakta olduğunu ortaya koymaktadır. Pagos yani şimdiki Kadife Kale eteklerinde Büyük İskender sonrasında yeniden kurulmuş olan Yeni Simirna tarih boyunca hafızalardan silinmemişken Eski Simirna'nın yeri 19. yüzyılda Gropius adında bir gezgin tarafından keşfedilinceye kadar bilinmez. 1801 yılında keşfedilmesinden sonra 1825 yılında Ostenkent'te görülebilen kalıntıları tanımlar.
Bu sırada Pausanias ve Strabon gibi antik kaynaklardaki bilgileri yorumlayan diğer Avrupalı gezginler efsanevi Tantalos'un kentini ve mezarını bulmak için Yamanlar Dağı'nın Spilos'un yamaçlarında araştırmalar yapmaktadır. O araştırmalar eski Simirna'nın mezarlarının ve kalelerinin keşfedilmesine yol açarken kent merkezinin dikkatlerden kaçması sonucunu doğurmuştur. Eski Simirna'nın yerine ait ilk bilgilerle 19. yüzyılın başında Fauvel'in mektuplarında karşımıza çıkar. Fauvel Gropius'un Spilos'un eteklerinde bir kent bulduğunu aktarır. 1825 yılında Osten kentte detaylı incelemeler yapar. Bir yıl sonra ise Tejer bölgeye gelerek efsanevi Kral Tantalos'a atfedilen anıtsal tümülüste araştırmalar yapar. Tüm bu gelişmeler Yamanlar Dağı'nın eteğindeki bu yerleşimin Simirna'nın ilk kurulduğu yer olduğuna işaret etmektedir. Nitekim 1930 yılında Miltner'in tepede ilk arkeolojik çalışmaları yapması lokalizasyonu kesinleştirir. 1948'de Cook ve Akurgal kentteki ilk sistematik arkeolojik kazıları başlatırlar. 1951'e kadar süren bu çalışmalarda ilk defa M.Ö. 3. bin yılda yerleşime sahne olan Höyük'teki tabakalanma büyük ölçüde ortaya çıkarılır. Athena Tapınağı geometrik ve arkaik döneme ait mimari kalıntılar ve kent suru bu ilk kazıların önemli mimari buluntularıdır. İlk kazıların sonuçları eski Simirna'nın M.Ö. 10. yüzyılda Ayoller tarafından kurulduğunu ancak bir süre sonra İyonlar tarafından iskan edildiğini de göstermektedir. Höyük'teki ikinci dönem kazıları 1966-1992 yılları arasında Ekrem Akurgal başkanlığında gerçekleştirilir ve kentteki geometrik, arkaik ve klasik dönemlere ait yerleşme katları araştırılır. Eski Simirna'daki üçüncü dönem çalışmaları Meral Akurgal başkanlığında 1993-2013 yılları arasında sürmüştür. Bu çalışmalarda kent surları ve kentin kapılarının araştırılmasına ağırlık verilmiştir. Kentteki kazılar 2014 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi adına Cumhur Tanrıver tarafından yürütülmektedir. Eski Simirna Arkeolojik Araştırma, Kazı ve Yenileme Projesi Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Tarih Kurumu, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir Ticaret Odası ve Bayraklı Belediyesi'nin mali destekleri ile sürdürülmektedir. Eski Simirna'da prehistorik tabakalarda yapılan kazılar çok büyük alanları kaplamasa da, bu tepeciğin M.Ö. 3. bin yılın ilk yarısına kadar erken bir tarihte yerleşim gördüğünü ve yerleşimin en eski katmanlarının Truva 1 ve Truva 2 ile çağdaş olduğunu göstermektedir. Höyük'ün batı kısmında gerçekleştirilen kazılarda erken Tunç Çağ'da burada önemli bir yerleşimin varlığını kanıtlayan verilerle karşılaşılmıştır. Hem kentin batısında hem de kuzeyde yer alan eski H açmasında son yıllarda yapılan çalışmalar, Höyük'teki yerleşimin Orta Tunç Çağ'la birlikte belirgin bir büyüme gösterdiğini ortaya koymaktadır. Kazılarda Orta ve Geç Tunç Çağ'ına tarihlenen 5 mimari tabaka tespit edilmiş, işlikler, bir seramik pişirme fırını ve çok sayıda ekmek fırınına ait kalıntılar ile çok miktarda Tunç Çağı kabı gün yüzüne çıkarılmıştır. Buluntular arasında bir kabın içinde toplu halde ele geçen hurda gümüş takılar, Ege dünyasının erken Tunç Çağı için önemli bir buluntu grubunu oluşturmaktadır. Modern çalışmalar ve kazılar, Herodotos ve Strabon'un verdiği bilgilere bazı eklemeler yapmıştır. Buna göre kazılar, eski Simirna'nın Nidea kralı Alyattes tarafından M.Ö. 600 civarında alındığını doğrulamaktadır. Ancak 10 yıllık süreç içinde M.Ö. 590 tarihlerinde kent halkı parlak dönemini sürdürmüş, buna karşılık kent M.Ö. 575-545 yıllarında önemini yitirmeye başlamıştır. M.Ö. 545 tarihlerinde bütün Anadolu'yu ele geçiren Perslerin neden olduğu tahribat, Simirna'nın parlak dönemini sona erdirdi. Anadolu'da Pers hakimiyeti 4. yüzyılda etkisini yitirince İyon kentleri büyüdü. Büyüyen kentler içerisinde Bayraklı Höyük'de yoğun iskan faaliyetine ev sahipliği yaptı. Aristides'e göre kentin kuruluşu 3 aşamada kendini göstermiştir. Buna göre ilk şehir, Tantalos ya da Pelops, ikincisi Teşus ve üçüncüsü Büyük İskender tarafından kurulmuştur. Söylendiğine göre, en eski şehir, tanrıların kanepelerinin ve Zeus'un annesi için kuretlerin dans ettiğinin anlatıldığı Spilos'ta kuruldu. İlk günlerden itibaren tanrıların sevgisini kazanan bu yerde, ozanların söylediğine göre, şölen dönemlerinde tanrılar ve tüm kahramanlar bir araya gelirlermiş. Şimdilerde sular altında kalmış, göle dönmüş bu şehrin Nyampalar tarafından ele geçirildiği bilinir. Daha sonra, ikinci bir şehir, eski şehir ile şimdiki şehir arasındaki sahilin dalga kıranı boyunca Spilos'un eteğinde yerleştirildi.
Günümüz şehriyle karşılaştırıldığında artık eski bir şehirdir. Ozanların anlattığına göre, şehir kurulması amacıyla atılan bu iki adımın üzerine gelen üçüncü adım ile beraber şehir şimdiki tek ve uyum içindeki yapısına erişmiştir. Kent içinde tarih öncesi döneme ait ilk yerleşim alanı Bornova Ovası'nın ortasında Yeşilova Höyü, Yaztepe Höyü ve İpeklikuyu Höyü'nü kaplayan alandır. O alan Neolitik'ten Tunç Çağı'na kadar kentin kültürünün ve ticari hayatının geliştiği en önemli noktalardan biridir. Ayrıca Neolitik dönemden itibaren kültürel süreklilik gösteren birbirine yakın 3 höyün yer aldığı bu bölge, aynı zamanda, Batı Anadolu'nun en büyük tarih öncesi yerleşim alanıdır. Yaklaşık 70.000 metrekareden fazla bir alana yayılan ve günümüzde 2 metreye yakın kalın bir alüvyon tabakası altında kalan Yeşilova Höyü'nde ilk yerleşimin, günümüzden en az 8.500 yıl önceye gittiği görülmüştür. Simirna antik kenti, bugünkü yeri olan Kadifekale Kemeraltı'na Büyük İskender ile taşınmıştır. Pausanias'a göre Büyük İskender, avlanmak üzere geldiği Pagos Tepesi eteklerinde, Nemesisler Tapınağı önündeki bir pınarın başında ve bir çınar ağacının altında uykuya dalmıştır. Rüyasında gördüğü iki Nemesis, ondan burada bir kent kurmasını ve halkın buraya göç etmesini ister. Tanrıçaların bu isteğini duyan Simirnalılar, bölgenin ünlü kehanet merkezi Apollon Kleros Tapınağı'na danışırlar. Tanrı Apollon Simirnalılara, kutsal melesin ötesindeki Pagos Tepesi'nde, Kadifekale, oturacak olanlar eskisine göre 3-4 kat mutlu olacaklardır, yanıtını verir. İzmir'in M.Ö. 4. yüzyılın sonunda Pagos, Kadifekale, eteklerindeki kuruluşu böylece Büyük İskender'e dayandırılmıştır. Yeni kent, yeni yerinde Hellenistik, Roma ve Doğu Roma dönemlerinin ardından, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde 2500 yıla yakın bir süre kesintisiz olarak iskan görmüş ve görmeye devam etmektedir. Gelelim Kral Tantalus efsanesine. Kral Tantalos, Yamanlar Dağı, inde oturan İzmir kralı ve Zeus'un oğluymuş. Kral Tantalos'un bir oğlu bir de kızı varmış. Oğlunun adı Pelops, kızının adı ise Niobe imiş. Tantalos ölümlü insanlar arasında tanrılarla beraber yemek yiyebilen tek insanmış. Kral Tantalos tanrılara büyük bir kin duyarmış. Onları yamyam durumuna düşürmek için oğlunu bile kurban etmeye razıymış. Tantalos, bir gün tanrıları ziyafete çağırmış. Oğlunun etini kestirerek pişirtmiş ve ziyafette tanrılara oğlunun etini sunmuş. Tanrılar, önlerine gelen etin ne olduğunu anlayarak, masadan tiksinerek kalkmışlar. Tanrılar, Tantalos'a öyle bir ceza vermeye karar vermişler ki, onun nasıl bir ceza alacağını duyacak olan tüm insanlar korkarak artık tanrıları aşağılamaktan çekineceklermiş. Tanrıları küçük görüp onları sınamaya kalkan Tantalos'a verilen ceza dünyanın her yerinde, Tantalos işkencesi olarak anılacakmış. Tantalos, cehenneme gönderilmiş. Diz boyu berrak sularda durduğu ve susadığı halde su içmek için eğilince su toprağın içine çekiliyormuş. Başının üzerine üzümler, armutlar, narlarla yüklü ağaç dalları uzanıyormuş. Yemişleri koparmak için elini uzattığında rüzgar, dalı yükseklere üflüyormuş. Tantalos yiyeceklere bir türlü ulaşamıyormuş. Su ve yiyecek bakımından bolluk içinde yaşayan Tantalos, sonsuza kadar aç ve susuz kalmaya mahkum olmuş. Bir inanışa göre, Kral Tantalos'un gönderildiği bu yer daha sonra, bir göl haline gelerek Tantalos Gölü diye anılmış. Söylenceye göre Yamanlar Dağı'ndaki Karagöl, Tantalos Gölü'dür. Tantalos'un mezarı da bugün Bayraklı yamaçlarından birinde bir taş yığıntısı halindedir. Tantalos efsanesinde, Tantalos'un lanetlenip en şiddetli cezaya çarptırılmasının en önemli nedeni Tantalos'un yeni oluşan Olimpiya tanrılarına değil de Anadolu tanrısı Kibele'ye olan inancıdır. Yeni dine inanmayanlar efsaneler aracılığıyla lanetleniyordu. Ne çıkan mesaj ise insan kurban etmenin artık tanrılar tarafından istenmeyen bir şey olduğu mesajıdır. Daha önceki dönemlerde toplumlar tanrılara insan kurban ediyorlardı. Bu dönemden sonra bu ritüelin yok olduğunu görüyoruz. İzmir Bayraklı'daki eski Simirna'dan bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Gelecek bölümde başka antik kentlerde, başka antik yapılarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu arada kanalımızı takip etmeyi unutmayın.